Size bir soru. Neden genellikle geçmişe özlem duyarız? İlk başta yanıtlaması basit bir soru gibi görünse de aslında bu sorunun cevabı üzerine düşündükçe öyle olmadığını göreceksiniz. Çünkü geçmişe duyduğumuz özlemi basitçe ve rasyonel temellere oturacak bir biçimde açıklamanın bir yolu olmadığını fark edeceksiniz. Bu aslında sadece bir his ve bize böyle hissettiren sebeplerin ardındaki gerçekleri çoğu zaman biz bile bilmiyoruz. Bu videomda nostalji kavramını ele alacağım ve geçmişe duyduğumuz özlemin ardındaki mekanizmaları birlikte inceleyeceğiz. Üzerinde konuşmaya değer bir konu olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız videomu beğenmeniz beni memnun eder. İyi seyirler. Geçmişe duyulan özlem olarak gevşek bir şekilde tanımlanabilecek evrensel bir duygu olan nostalji, herkesin bir noktada deneyimlediği bir duygudur. Radyoda eski bir şarkı çaldığında, eski fotoğrafları karıştırdığımızda ya da çocukluğumuzun geçtiği yerleri tekrar ziyaret ettiğimizde bu duyguyu hissederiz. Yani şundan bahsediyorum. Özellikle ülkemiz özelinde konuşacak olursam, 90'larda çocuk olmuş birisinin günümüzde bir altın para çikolatasıyla, sulu göz sakızla veya yum karşılaştığında hissettiği şeyler diğer insanlardan çok farklı olacaktır. Peki ama nostalji tam olarak neden ortaya çıkar ve bu karmaşık duyguyu deneyimlememizi sağlayan mekanizmalar nelerdir? Nostalji, Fransızca sıla hasreti, eskiye duyulan özlem sözcüğünden alıntı olan, 17. yüzyılda İsviçreli bir askeri doktor tarafından ortaya atılan bu kelimenin kökeni Yunanca nostos, yani eve dönüş özlemi ve algos, bu özlemle bağlantılı acı kelimelerine dayanıyor. Bu videomda nostaljinin psikolojik ve nörolojik yönlerini açığa çıkarmaya ve bu duygusal fenomeni daha derinlemesine anlamaya çalışacağız. Bunu yapmak için en büyük muammalardan birinin, yani insan beyninin içine bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Nostaljinin sinir bilimini inceleyen araştırmacılar bu duygunun beynin çeşitli bölgelerindeki aktiviteyi tetiklediğini keşfettiler. Bunlar arasında planlama ve karar vermeden sorumlu prefrontal korteks, duygularımızı işleyen amigdala, hafıza oluşumu ve hatırlamanın merkezi olan hipokampüs ve duygusal girdiği işlemek ve anılarımızla ilişkilendirmekle görevli medial temporal loblar yer alıyor. Nostaljik hissettiğimizde bu bölgeler özellikle aktif hale gelir ve geçmişe yaptığımız duygusal yolculukların ardındaki karmaşık nörolojik dansı vurgular. Bununla birlikte nostaljinin sinirsel mekanizmaları tam olarak anlaşılamamıştır. Bu farklı beyin bölgelerinin nostalji duygularını üretmek için nasıl birlikte çalıştığına ve bu süreci çeşitli nörotransmitterlerin ve hormonların rolüne ilişkin sorular halen devam eden araştırmaların konusu. İster zor zamanlardan geçiyor olalım, ister kişisel yaşamımızda bir şeyler değişiyor olsun, daha basit zamanların anıları bize teselli sağlayabilecek ortak bir sığınaktır. Dahası, araştırmalar nostaljinin değişime verilen yaygın bir tepki olduğunu göstermiştir. Bu nedenle yetişkin olmak, emeklilik yaşına ulaşmak, yeni bir ülkeye taşınmak ve hatta teknolojik gelişmelerle başa çıkmak için mücadele etmek gibi hayatımızda bir geçiş sürecinden geçtiğimizde nostaljik özlem duymaya başlarız. İşte belli bir yaşın üzerindeki insanların ağzından sık sık duyduğunuz bizim zamanımızda şunlar vardı, bunlar vardı gibi söylemlerin başlıca sebeplerinden biridir bu. İlginçtir ki nostalji genellikle olumsuz duygulardan kaynaklanır. Ancak tipik olarak daha iyi bir ruh halini teşvik eder ve olumlu duyguları arttırır. Dahası nostalji üzerine 1985 tarihli bir psikanalitik makale, aşırı nostalji vakalarının aslında hiç var olmamış bir şey aramaktan dolayı zayıflatıcı olabileceğini ortaya koymuştur. Bu durum göz önüne alındığında nostaljiyi üstesinden gelinmesi gereken bir hastalık olarak mı, yoksa çalkantılı sularda bize rehberlik edecek faydalı bir araç olarak mı görmeliyiz? Nostaljinin merkezi bir yönü, psikolojik bir kavram olan pembe geçmişe bakışta yatıyor. Bu bilişsel önyargı, geçmişteki olayları gerçekte olduklarından daha sevecen ve olumlu bir şekilde hatırlamamıza ve anımsamamıza neden olur. Geçmişimize bakarken pembe gözlükler takmak gibi bir şeydir bu. Bugünden geçmişe baktığında neredeyse istisnasız herkes geçmişin bugünden daha iyi olduğunu hissedecektir. Oluşan bu ön yargının altında elbette pek çok sebep var. Örneğin insanlarda dünyanın genellikle hiçbir zaman iyi yönde değişmeyeceğine dair duyulan kolektif bir inancın olması. Bir diğer sebepse, ki bu sebep bana göre en büyük etkiye sahip olanı,
Geçmişi hep güzel hatırlamamızın sebebi, geçmişte çok az sorumluluk sahibi bireyler olmamızdan kaynaklanıyor. Yani düşünsenize, çocukluk yıllarınızı hatırladığınızda gülüp eğlendiğinizi, arkadaşlarınızla oyunlar oynadığınızı, dilediğinizce günlerinizi geçirdiğinizi hatırlıyorsunuz ve dolayısıyla o yılların şimdiden çok daha iyi olduğu algısı oluşuyor. Fakat o yıllarda hayatın gerçekleriyle sizin yerinize mücadele edenler, yani ebeveynleriniz, tıpkı bugün sizin yaşadığınız gibi pek çok sıkıntı yaşıyordu. Fakat siz bunlarla doğrudan yüzleşmediğiniz için beyniniz eski zamanları her daim güzel ve neşeli olarak hafızanıza yerleştirdi. Gel gelelim, eskinin gerçekten de günümüzle kıyaslandığında pek çok iyi yönü var. Fakat bu bizim neden eskiyi iyi hatırladığımızın cevabı değil. O sebeple bu ayrı bir konu. Biraz da o konuya temas edeyim. Bunun için benim de içinde bulunduğum 80'lerle milenyum arasında doğmuş olanları, yani Y kuşağını ele alalım. Bu zaman aralığı içerisinden de bir yıl belirleyelim kendimize. Bu da aynı zamanda medeniyetin zirvesi olarak görülen 1999 yılı olsun. Ben 88 doğumluyum. Yani 99 yılında 11 yaşındaydım. Benim yaş grubumdakiler, bizler farklı bir dünyadan geliyoruz aslında. Günümüzden bakıldığında bambaşka bir dünyanın insanlarıyız. Aramızdan bu yeni dünyayı benimseyenler de oldu, kendini bu zamana ait hissetmeyenler de. Bunun oranı nedir bilmiyorum. En azından kendi aramızda bunun bir oylamasını yapabiliriz. Bu videoyla aynı anda bu oylamayı da topluluk kısmından paylaşmış olacağım. Şimdi 99 Türkiye'sine şöyle bir uzanalım. O yıllarda Süleyman Demirel Cumhurbaşkanıydı. Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit Başbakan. O dönemin en önemli olaylarından biri hiç kuşkusuz Abdullah Öcalan'ın Kenya'da tutuklanmasıydı. Türkiye nüfusu 63 milyondu. Dünyada neler oluyordu peki? İkiz Kuleler hala yerli yerindeydi. Orta Doğu henüz kan gölüne dönmemişti. Euro Avrupa'nın para birimi oldu. 99'da sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi pek çok sinema filmi vizyona girdi. İnsanlık milenyuma hazırlanıyordu. O yıllarda bizim toplumumuz nasıldı peki? Bunu anlamak için bazı yerler var bakabileceğimiz. Mesela Cem Yılmaz'ın milenyuma girmek üzere olduğumuz zamanlardaki gösterilerini izleyin veya ses kayıtlarını dinleyin. O yıllarda nasıl bir toplumun olduğunu az çok anlayabiliyorsunuz. Ya da mesela TRT arşivinin röportajlarına, videolarına baktığınızda bunu çok net görebilirsiniz. O videolarda ilk gözüme çarpan şey şuydu. İnsanların büyük çoğunluğu makul ve kabul edilebilir bir Türkçe ile konuşuyordu. Bu bile tek başına o kadar çok şey ifade ediyor ki o zamanlarla ilgili. Şu hatta meşhur bir video var. Uğur Dündar'ın bir kaçakçıyla röportajı. Ülkenin kaçakçısı bile belli bir kalitenin üzerinde kendini ifade ediyordu o yıllarda. Günümüzde sokağa mikrofon uzatıldığında çoğu insanın ne dediğini bile anlamıyorum. Eskiden taşradan kentlere gelenler kente uyum sağlamaya çalışırlardı ve kendilerini geliştirirlerdi. Günün birinde bu durum değişti ve tersi bir durum doğdu. Şimdi evinde oturuyorsun. Yıl 99. Japonya'da arcade devrimi yapılmış, 8 bit konsollar 16 bite geçmiş. O zamanın efsane oyun konsol devi Sega, Genesis'i piyasaya sürmüş. Ülkemize de Sega Mega Drive ismiyle geldi. Karne hediyesi olarak alınmış olan Mega Drive'la Contra oynuyorsun. Açtın Kral TV'yi bir yandan, Sertab Erener Vur Yüreğim, Ebru Gündeş Dön Ne Olur, Harun Kolçak Gir Kanıma, Barış Manço, Cem Karaca, Britney Spears Baby One More Time şarkısını söyleyeli 24 yıl olmuş. Kim ne derse desin, o zamanlarda yapılan şarkılarla şimdikiler arasında ciddi bir kalite farkı var. Listelerin %90'ını saçma sapan hip-hop şarkılarının doldurmadığı zamanlardı. Aklıma hep şu skit geliyor. Yine mi şu hip-hop saçmalığı ha? Saçmalama. Ne zaman kendine bir yol çizeceksin? Benim bir hayalim var. Hayalin ne? Bir hayalimin olması. Adolesan fantezisi peşinde koşuyorsun. Ve şimdi şu aptal hip-hop olayı. Altın rehber, transistörlü radyo, çevirmeli telefon, Tetris, gırgır, su fışkırtan yüzük, Atari kartuşları, jetonlu arcade salonları, vampir dişler, el sabunluk. Şu anda ben bunları size gösterirken bu nesnelerle geçmişte etkileşime girmiş olanların beyinlerine bir takım sinyaller gidiyor. Nostalji yaşıyorsunuz. Belki özlem duyuyorsunuz. Fakat dedim ya, bu aslında sadece bir his ve her zaman bize gerçekleri söylemiyor olabilir. Çünkü madalyonun her zaman diğer bir yüzü vardır. Siz şimdi ben bunları anlatırken muhtemelen geçmişle ilgili olumlu duygulara kapıldınız ama bir de şöyle anlatayım. 99 yılında tarihler 17 Ağustos'u gösterdiğinde büyük bir trajedi yaşandı.
Büyük Gölcük depremi. 7.4 büyüklüğündeki deprem binlerce insanımızın ölümüyle sonuçlandı. O günü yaşayan insanların pek çoğu günümüzde hala bunun travmatik etkilerinden kurtulamadı belki. Bu felaket beraberinde başka sorunları da getirdi. Türkiye'nin halihazır çok iyi olmayan ekonomisi ağır bir darbe aldı ve 99 yılını %6.4'lük küçülmeyle tamamladı. O zamanın temel direklerinden sanayi ve ticaret alanında büyük daralma meydana geldi. Türkiye'nin iç borçları 99 yılında 2'ye katlandı. Yani özetle yaşadığımız dünya dualiter bir yapıdadır. Hiçbir zaman mutlak iyilik veya mutlak kötülük olmaz. Bazen biri artar, bazen diğeri. Şimdi ne demiştim? Pembe gözlüklerle geçmişe bakmak. Bu terim aşırı neşeli ve iyimser bir bakış açısını ifade eden her şeyi toz pembe görmek deyiminden geliyor. Bu ön yargı çoğu zaman eski güzel günleri yad etmemize neden olur. Hatta o günler sıkıntılardan nasibini almış olsa bile. Bu olgu çeşitli araştırmalarda gözlemlenmiştir. Birçok durumda insanlar geçmiş tatillerini, çocukluk deneyimlerini ve eski ilişkilerini gerçekte olduğundan daha neşeli ve daha az sorumlu olarak hatırlar. Beyinde bu süreç olumlu anıların olumsuz olanlardan daha kolay erişilebilir olduğu büyüleyici bir mekanizma olan seçici hafıza alımını içerir. Hatırlamadaki bu olumlu ön yargı, nostalji duygularına önemli ölçüde katkıda bulunur. Nörolojik olarak bu durum, olumlu anılar hatırlandığında beynin ödül yollarının tetiklenerek nostalji deneyimini güçlendirmesine bağlanabilir. Nostalji anlayışımızı ve deneyimlerimizi şekillendirmede geçmişe dönük gözlem çok önemli bir rol oynuyor. Anılarımızda belli bir düzeyde ön yargıya yol açabilse de, geçmişimizle olumlu bir bağ kurmamızı da teşvik ediyor. Birçok yönden tarihe bu pembe gözlükle bakmak, mevcut zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olur, rahatlık sağlar ve hatta geleceğe yönelik beklentilerimizi arttırır. Nostaljiyi bir tür ruhsal bozukluk olarak nitelendiren önceki inanışların aksine, modern psikologlar onu değerli ve duygusal kaynak olarak görüyor. Artık nostaljinin stres, yalnızlık veya geçiş dönemlerinde yolumuzu bulmamızı sağlayan bir başa çıkma mekanizması olarak hizmet ettiğine inanılıyor. Hafıza şeridinde zihinsel bir yolculuğa çıkarak kişisel süreklilik duygusunu teşvik edebilir, şu anda yaşıyor olabileceğimiz süreksizlik veya kopukluk duygularını hafifletebiliriz. Ayrıca nostaljinin psikolojik dayanıklılığı destekleyici bir rol oynadığı da görülüyor. Üstesinden geldiğimiz geçmiş zorlukları yeniden hatırlayarak mevcut mücadelelerle başa çıkmak için güç ve ilham alabilir, içimize bir umut ve iyimserlik duygusu aşılayabiliriz. Geçmişe yapılan bu nostalji yolculukları tetikleyen şey nedir? Araştırmalar, birincil tetikleyiciler olarak duygusal uyaranlara işaret ediyor. Sesler, kokular ve görüntüler güçlü hafıza ipuçları olarak hareket edebilir ve bizi anımsamaya itebilir. Örneğin müziğin nostalji için güçlü bir katalizör olduğu biliniyor. Hayatımızın belirli bir dönemine ait bir şarkı bizi anında geçmişe götürebilir. Eski duyguları ve anıları canlandırabilir. YouTube'da gezinirken bir anda Manga'nın "Bir Kadın Çizeceksin" şarkısına denk geldiğinizde olduğu gibi. Benzer şekilde bazı kokular hafızanın geri çağrılmasıyla güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Bu durum beynimizdeki koku ampulü yani kokudan sorumlu yer ve hipokampüsün yakınlığına bağlanabilir. Nostaljinin rolü bireysel psikolojik faydaların ötesine geçerek önemli bir sosyal bileşen de sunar. Geçmişi anımsadığımızda anılarımızda genellikle önemli sosyal etkileşimler ve paylaşılan deneyimler yer alır. Bu da sosyal bağlılık duygumuzu ve aidiyet hissimizi artırır. Araştırmalar, nostaljik hissetmenin sosyal destek duyumuzu arttırabileceğini, yalnızlık duygusunu azaltabileceğini ve hatta bizi başkalarına karşı daha hayırsever ve cömert yapabileceğini gösteriyor. Nostalji, bizi geçmiş ilişkilerimiz ve deneyimlerimizle yeniden buluşturarak mevcut sosyal bağlarımızı güçlendirir ve toplumsal uyumu teşvik eder. Peki geçmişe özlem aynı zamanda iki tarafı da keskin bir kılıç olabilir mi? Faydalarına rağmen nostalji aynı zamanda kayıp, pişmanlık ve özlem duygularını da uyandırabilir. Ne de olsa geçmiş, geri dönemeyeceğimiz bir yerdir. Bu dokunaklı, acı tatlı nitelik, nostaljinin doğasında olsa da mutlaka zararlı değildir. Aslında bazı araştırmacılar bu melankoli unsurunun kişisel gelişimi, duygusal olgunluğu ve gelişmiş başa çıkma becerilerini teşvik edebileceğini savunuyor. Yani kısacası seni öldürmeyen şey seni güçlü kılar. Nostalji, hafıza, duygu, biliş ve sosyal bağlantıların karmaşık etkileşimiyle ilgi çekici bir çalışma alanıdır.
Bu büyüleyici duygunun ardındaki mekanizmaları daha iyi anladıkça hayatımızdaki çok yönlü rolünü takdir etmeye başlayabiliriz. Nostalji, geçmişimizi, bugünümüzü ve geleceğimizi birbirine bağlama yeteneğiyle bizi büyülemeye devam ediyor ve yaşam yolculuğumuzu daha anlamlı ve zengin dokulu hale getiriyor. Sık sık geçmişi düşünmek veya zamanda geriye gitmek hepimizin zaman zaman yaşadığı duygusal bir deneyim. İnsanlar geçmiş deneyimler, mekanlar ve nesneler, hatta bir zamanlar olduğumuz versiyonlarımız hakkında derin bir duygusal bağ kurabilirler. Ancak nostaljiyi gerçeklikten kaçmak veya şu anki yaşamımızı reddetmek olarak düşünmemeliyiz. Nostalji sadece anılarımıza kısa bir yolculuk yapmak için pembe gözlüklerimizi takmamız anlamına gelir. Nostalji şu anda ve burada olduğumuzun farkında olduğumuz bir deneyimdir. Bu deneyimi yaşarken geçmiş anılarımıza gülümseyerek ve onları hatırlayarak kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Geçmiş yüzyılda araştırmacılar nostaljiyi genellikle olumsuz bir şekilde ele almışlardı. Geçmişe saplanmak veya kayıplarımızı kabul edememek olarak görülmüş ve şimdiki zamanımızdan alıkonmamıza neden olan bir duygu olarak düşünülmüştü. Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalar nostaljinin aslında ruh sağlığımız için olumlu bir etkisi olabileceğini gösterdi. Yeni bir bakış açısına göre nostalji geçmiş anılarımızı canlı tutmamıza ve bu anıları hatırlamamıza yardımcı olabilir. Bu da bizi geçmiş deneyimlerimizle bağlantılı hissettirir ve yaşamımızın bir parçası olarak kabul eder. Sonuç olarak nostalji ruh sağlığımızı güçlendirebilir ve geçmişle olan bağımızı koruyabilir. Nostalji envanterinin yaratıcısı araştırmacı Kristin Batch, konuyla ilgili mevcut empirik araştırmaların yanı sıra İkinci Dünya Savaşı'ndaki direniş savaşçılarının anılarını analiz etti. Bu da nostaljik anıların yalnızlığa nasıl karşı koyduğunu, duygusal ve bilişsel başa çıkmayı nasıl desteklediğini, sosyal bağları ve kültürel kimliği nasıl güçlendirdiğini ve hatta yeni bir vatanı kabullenmeye nasıl yardımcı olduğunu ortaya koydu. Günümüzde artık birden fazla nostalji türü olduğu ve her türün yararlı olmadığı düşünülüyor. Nostalji, geçmişte yaşadıklarımızı özlediğimiz zamandır. Bu tür nostalji bizi birbirimize bağlar ve şimdiki zamanda ve gelecekte bu tür mutlu anları yeniden yaratmak için ilham verir. Ancak bazı şeyleri çok erken özleyebiliriz. Buna beklentisel nostalji denir. Bir şeyi daha bitmeden özler ve özlem duyarız ve bu da üzüntü, endişe ve kaygıya yol açar. Amerika'da 2020 yılında yayımlanan bir araştırma, kötü zamanlanmış nostaljinin tepkilerimizi etkilemesinin yanı sıra anımsadıklarımızdan ders çıkarma becerimizi de etkileyebileceğini gösteriyor. Buna örnek olarak gerçekten hoşlandığımız biriyle tanıştığımızda ve ilişkinin ne zaman biteceğini düşündüğümüzde üzüntü ve özlem duygusu hissetmemiz verilebilir. 2020 yılında Journal of Personality and Social Psychology'de yayınlanan bir başka çalışma, nostaljinin rastgele ve bilinçsiz olması durumunda da olumsuz olabileceği sonucuna varmıştır. Bilinçli olarak geçmişi hatırlamak için çaba sarf etmenin ruh halimizi yükselttiği tespit edildi. Ancak günlük nostalji anlarının olumsuz bir etkiye sahip olma olasılığı daha yüksek bulunmuştur. Her gün rastgele nostalji yaşayanlardan mısınız? Her zaman bugünü geçmişle olumsuz bir şekilde karşılaştırıyor musunuz? Her şey bittiğinde bir şeyleri ne kadar özleyeceğiniz konusunda çok endişelendiğiniz için iyi şeyler olduğunda bundan keyif alamıyor musunuz? Araştırma ve teori bir yana, nostaljinin size nasıl hissettirdiğine bakmalısınız. Kendinizi kötü hissetmenize neden olan nostaljiye sürekli kapılmak başka sorunların işareti olabilir. Depresyon, geçmişi tekrar gözden geçirdiğimiz, kendimizi değersiz olarak yargıladığımız ve suçluluk duygusu ve kendimizden nefret ettiğimiz anlamına gelebilir. Aşk ve romantizm bağımlılığı, tanıştığımız bir kişi ya da eski sevgilimiz hakkında başa çıkma becerimizi etkileyecek ölçüde durmaksızın düşündüğümüz anlamına gelebilir. Ailemizden ve arkadaşlarımızdan bir şeyler sakladığımızı görebiliriz. Anksiyete, bizi korku içinde hissettirecek ve giderek mantıksız hale gelecek şekilde sürekli olarak gelecek hakkında endişelenmemiz anlamına gelir. Beklentisel nostalji, sizi gergin ve panik içinde hissettirmeye başladıysa, anksiyeteye dönüşmüş olabilir. Peki nostaljik hissetmek, sağlığımız için iyi midir? Bu, psikologların özellikle ilgilendiği bir soru. Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco Tıp Fakültesi'nde psikiyatri ve davranış bilimi bölümünde doktora sonrası araştırmacı olan ve nostalji üzerine çalışan David Newman, insanların refahını etkileyebilir diyor. Yine Şubat 2020'de Journal of Personality and Social Psychology'de yayınlanan bir derlemede, araştırmacılar, Dr. Newman da dahil olmak üzere, anılarımızı düşünmenin
öncelikle olumlu bir deneyimi olduğu ve nostaljinin, nostalji pratiğinin veya nostaljik hissetme eyleminin olumsuz olanlardan daha yaygın olarak olumlu sağlık belirteçleriyle bağlantılı olduğu sonucuna vardılar. Ancak araştırmacılar bunun karışık bir duygu olduğunu ve insanlar üzerinde her zaman olumlu etkileri olmadığını belirttiler. Sonuç olarak araştırma nostaljiye ilişkin şu 5 faydayı ortaya koydu. Benlik duygusunu geliştirebilir, kişisel gelişim için bir barometre görevi görebilir, ruh halimizi iyileştirebilir, arkadaşlar ve aileyle bağları güçlendirmeye yardımcı olabilir ve bizi daha iyimser yapabilir. Diyelim ki işe giderken radyo dinliyorsunuz ve 20 yıl öncesinden favori bir şarkı çalmaya başlıyor. Geçmişe dair güzel anıları çağrıştıran bir özlem duygusu sizi ele geçirir. Tanıdık bir koku da benzer bir his uyandırabilir. Çocukluktan kalma bir filmde. Mesela Jurassic Park. Bu duygu acı da olsa, tatlı da olsa nihayetinde yaşadığımız şeyin adı nostalji. Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi'nden sosyal psikolog Clay Routledge, bir şey hakkında nostaljik olduğumuzda biraz kayıp duygusu vardır. O an yaşanmıştır, geçmiştir. Ama genellikle net sonuç mutluluktur diyor. Son araştırmalar göz önüne alındığında nostaljinin bir zamanlar psikiyatrik bir bozukluk olarak görülmesi inanılmaz görünebilir. Ancak günümüzde geçmişte yaşamanın o kadar da kötü olmadığı görülüyor. Her insan farklı kültürlerin ve dinlerin içine doğar ve ebeveynlerinin kendi kültürlerini nasıl takip ettikleri kişiyi doğrudan etkiler. Ebeveynlerimizin yaptıklarını ya da daha doğrusu büyüme çağımızda en çok maruz kaldığımız şeyleri takip etmeye yönelik nostaljik bir dürtümüz vardır. Güçlü dini inançlar, batıl inançlar, renkçilik veya ırkçılık çocukken maruz kaldığımız kültürel ve sosyal unsurlardan bazılarıdır. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu farkına varsak ve bilinçli olarak yanlış düşüncelerden uzak dursak bile içimizde bir yerlerde ince önyargılar vardır. Muhtemelen bu yüzden birçok insan başka ülkelerdeki insanların yaptığı bazı şeylerden rahatsızlık duyar ve şok olur. Diğer insanlar için bu doğal olabilirken başka bir kültürde yetişmiş ve nostaljik bir dürtüyle kendi kültüründen ögeler bulmaya çalışan bir kişi için bu durum çok farklı görünecektir. Bu durum düşüncelerine o kadar güçlü bir şekilde yerleşebilir ki pek çok kişi onları inançları konusunda eleştirse bile aksini düşünmeyi reddederler. Rüyalar ve anılar arasında oldukça ilginç bir bağlantı vardır. Uykumuz sonrasında beynimiz anılarımızı işlerken aynı zamanda rüya gördüğü tespit edilmiştir. Bu durum en sık kişinin canlı rüyalar görme eğiliminde olduğu uykunun REM evresinde gerçekleşir. En önemli ve duygusal anılarımız rüyalarımızın doğasını etkiler. Dolayısıyla rüya bize uzak anılardan yerler gösterebilir ve böylece içimizdeki nostaljiyi tetikleyebilir. Geçmiş anılarımızla veya sevdiğimiz deneyimlerimizle etkileşime girmemizi sağlayabilir ve bizim için büyük bir teselli kaynağı olabilir. Nostaljiye derinlemesine bakıldığında olumlu yönleri olumsuz yönlerinden daha ağır basar. Sonuçta anılarımızın filtrelenmiş bir hatırasıdır. İnsanlarda pozitifliği tetiklemek için vardır. Yalnız insanların kendilerini daha az yalnız hissetmelerini sağlayabilir ve onlara gelecekleri hakkında umut verebilir. Can sıkıntılarını giderir ve bize rahatlayacak bir şeyler verir. Geçmiş anılarımız değişmiş olsa da bizi daha insani ve çevremizdeki insanlara daha yakın hissettirir. İlişkileri yeniden canlandırabilir ve yeni kurulan ilişkilerdeki bağları güçlendirebilir. Kendimizi umutsuz hissettiğimizde nostalji bize gelecekte de güzel anılar biriktirebileceğimizi hatırlatabilir ve zor zamanları atlatmamıza yardımcı olabilir. Geçmiş benliklerden kopuk hisseden insanlar için nostalji, benlik sürekliliği duygusunu yaratmak ve kişiliklerimize değişmeyen faktörleri hatırlatmak için harika bir araçtır. Pek çok insan hayatının boşa geçtiğini, kendilerine hiçbir katkısı olmadığını düşünebilir. Nostalji, insan etkileşimlerinin ve geçmişte yarattıkları diğer tüm güzel anıların değerini fark etmelerini sağlayabilir. Bu nedenle çocukluk arkadaşlarımızla yaşadığımız en komik anılarımızı anlatmak ya da en sevdiğimiz anılarımızı günlüğe kaydetmek için kendimize zaman ayırmalıyız. Kendinizi geçmişteki senaryolarda gezdirin. Odanızı çerçeveli fotoğraflar ve polaroidlerle dekore edin. Şimdiki an, geçmişten gelen en güzel anılarla örüldüğünde belki de ihtiyacınız olan o küçük mutluluk kaynağına dönüşebilir. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.